Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şahane bir Portekiz tatlısı yapacağız ama aklınıza ilk gelen değil çünkü onu daha önce yaptım. İzlemediyseniz Belem turtası tarifi tam olarak şurada bir yerde. Bugün sizlerle beraber Molotov tatlısı yapacağız ya da Molotov pastası ya da puding Molotov diye geçiyor. Evet, yanlış duymadınız, kulağınıza da yanlış gelmedi. Molotov diyorum. Tatlının adı Molotov. Bu negatif etkisiyle beraber aslında bir sarkastik gönderme var burada. O negatifliğe karşı pozitif böyle şahane bir tatlı. Çok pratik. Sadece iki malzemesi var. Şeker var, yumurta beyazı var. Birazcık teknik, püf noktalarına dikkat ederseniz Pavlova'nın rakibi olabilecek, krem karamelle yarışacak şahane görselli bir tatlı yapıyoruz. Karameli yaparak başlayalım. Kalın tabanlı bir tane tavam var. Yaklaşık yarım su bardağı kadar 100 gram şeker ekliyorum içerisine. Şekeri güzelce tabana yaydırdım. Normalden birazcık daha sıvı bir karamel yapacağız. O nedenle suyunu da yaklaşık yarım su bardağı kadar koyuyorum. Güzelce ıslandı. Bundan sonrasını sallamıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Ateşin altını orta hafif yüksek açıyoruz. Ta ki güzel koyu bir renk alana kadar pişireceğiz. Gördüğünüz gibi böyle çok koyu, iyice neredeyse yanmaya yakın bir karamel pişirdik ama karamelle aranız, pişirmekle aranız iyi değilse bir tık açık yapabilirsiniz. Yeter ki o güzel karamel kokusu gelsin. Metal kek kalıbım var. Metal olması çok önemli çünkü karameli içerisine döküp güzelce yaydıracağız şimdi. Ama bu aşamada çok dikkatli olmayı unutmayın. Mutlaka bir bez ya da eldiven yardımıyla bunu yapın. Döktüğümüz bu karışımı hemen yaydırıyoruz ki çok fazla soğumasın. İyice her yere nüfuz etsin. Bu arada kalıbın orta kısmına da mutlaka şeker gelmesi gerekiyor. Ona da dikkat edin yoksa o kısma yapışacaktır. Size bir taktik daha söyleyeyim. Eğer ki yaparken baktınız bu böyle donuyor ve kurtaramıyorsanız metal kalıbı hafiften ısıtabilir, fırına atabilir ya da ocağın üzerinde biraz ısıtıp karamelin tekrar kendini bırakmasını sağlayabilirsiniz. Tahta kaşık kullanın. Kaşıklar batsın, hiç dert etmeyin. İçerisine biraz sıcak su koyup kaynattığınız zaman tamamıyla temizlenecekler. Hafiften cıvık bıraktığımı görebiliyorsunuz karameli ki kolaylıkla her yüzeye gelebilsin. Gördüğünüz gibi bu işlem bu tatlının en zor kısmı. Çünkü kalıbın hiçbir şekilde boşluk kalmayacak şekilde karamelle kaplanması gerekiyor. Şimdi bunu kenara bırakacağız. Güzelce sertleşsin bu karamel. Biz de geri kalan şekerle beraber yumurta beyazını güzelce köpürteceğiz. Geldik keyifli kısma. Adeta bir Pavlova yapar gibi merenk yapacağız. 5 tane yumurta beyazımız var. Her yumurta beyazı içinde yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar şekerimiz var. Şekerimizi tabii ki klasik olarak ne yapacağız? Öncesinde birazcık köpürtmeye başlayacağız. Sertleştikçe şekeri de yavaş yavaş ekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şeker tamamen kayboldu. Bembeyaz, parlak o rengi gördüğünüz zaman zaten merengin hazır olduğunu anlayacaksınız. Şimdi artık kalıba alabiliriz. Gördüğünüz gibi artık güzelce soğudu, dokunulabilir vaziyette. İç kısmı hala birazcık yapışkan. Şimdi merengimizi çok fazla bastırmadan yerleştiriyoruz. Sonrasında vurarak oturmasını sağlayacağız. Hafiften düzeltiyoruz kenarlara doğru. Kabaracağı için çok fazla tepeleme doldurmanıza gerek yok. Çok fazla bastırırsanız da havasını kaçırmış olursunuz. O nedenle tam böyle orta kıvamlı bir basınç uyguluyoruz. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Üzerinde oluşan hava kabarcıklarını görebiliyorsunuz. Demek ki aralarda hala boşluklar varmış. Bu vurma çok önemli ta ki o boşluklar bitene kadar. Kalıbımızı derince bir tepsiye yerleştiriyoruz ve benmari usulü fırında pişireceğiz. Sıcak suyumuz var. Fırınım bu arada 180 derecede açık ve fanlı olarak açık. Bu tatlı sadece 8 dakika pişecek. Sonrasında fırını kapatacağız. Yarım saat fırında dinlenecek ki için çekebilsin. Kalıbın tabanını kaplayacak kadar su koymak çok önemli. Derin bir kap olursa taşıması vesaire daha kolay olacaktır.
İnanılmaz güzel gözüküyor ya. Çok çok güzel. O karameller erimişler, dış katmanı kaplamışlar. Şimdi ne yaptık? 8 dakika 180 derecede pişirdik. Zaten kabardığını gördünüz. Fırını kapattık ama kapağı kesinlikle merak ediyorsanız bile, yani ne olursa olsun dünya yansa kapağı açmayacaksınız. 30 dakika bekleyecek. Şimdi çıkarttık. Hafiften tekrar yükseldiğini göreceksiniz. Sonra tekrar oturuyor yerine. Böylelikle ne oldu? İçi sıkıştı. Tüm o yumurta beyazı şekerle beraber pişti. Bir 10 dakikada burada dinlenecek ki karamel iyice tabana çöksün. Sonra ters çevireceğiz. Gördüğünüz gibi dinlendikçe iyice oturdu. Hafiften kenarlardan da kurtuldu. Sertleşti. Böylelikle ne oldu? Bir anda fırından çıkınca çevirseydik olduğu yerde dağılabilirdi. Ama şu anda kendini buldu. Üzerine böyle genişçe bir tabak kapatacağız. Sıcaksa tabii ki bezle tutabilirsiniz ama benim için şu anda ılık sayılır. Çok heyecanlıyım. Hoppa bakalım. Oo. Üzeri acayip sıcak. Karşınızda Molotov. Wow. Yani Pavlova'dan korkanlar için ben krem karamel severim ama Pavlova ile uğraşamam diyenlerin bence ortak buluşma noktası Molotov. Gördüğünüz gibi çok keyifli bir görüntüsü var. Şu anda neden karamelle kapladığımızı kalıbın içerisinde görebilirsiniz. Ama tabanındaki kalmış o güzel karamelden de tabii ki faydalanalım. Çok az bir sıcak su ekleyelim içerisine. Hala zaten ılık, çok değil ama. Ve bir tahta kaşık yardımıyla tabandan kazıyarak şöyle eritelim. O karamelli suyu da adeta böyle bir krem karameldeki sıvı gibi tabana koyup şu anda ağzım sulanıyor, artık tadına bakmak istiyorum galiba. Hemen bunu da sos olarak kullanacağım. Tabandaki karamelli sıvıyı da şöyle sunum için kenarlarına koyalım. Bıçağı asla direnç göstermiyor. Böyle pat diye gidiyor. Bakın hiç böyle şey yok. Üzerinde beyazlık, yapışma vesaire yok. Bu da demek oluyor ki muazzam pişmiş. Ve ben bunu yerim. Dokusuna inanılmaz. Böyle bak, kaşık nasıl gidiyor içerisinde. Hiç şeye gerek yok. Yumuşacık. İnanılmaz ya. İnanılmaz güzel. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani içerisinde yumurta sarısı olmayan krem karamel gibi düşünebilirsiniz. Dokusu çok güzel. Böyle adeta bir köpük gibi ama ne sert ne böyle cıvık. Tam böyle olması gerektiği gibi. Bu soğuyunca da güzel olacaktır. Tarif gördüğünüz gibi çok basit ama püf noktalarına dikkat edeceğiz. Karameli yapmak birinci sırada. Karameli yaparken belki benim gibi koyu yapmayabilirsiniz. Hafiften birazcık daha sulu bırakırsanız kalıbın içerisine döndürmek sizin için çok daha kolay olabilir. Böylelikle hiç sorun yaşamazsınız. Asla yapışma olmaz. Anlatırken şu anda hala elimde bekliyor. Ağzımın sularının da sebebi burada. Ne diyelim, Portekiz'den eline sağlık. Molotov'u da almış olduk. Molotov tatlısı böyle. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone olmayanlar abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Bay bay. Çok güzel.